Zack Cregger'ın 2025 yapımı korku filmi Weapons'ta kamerayı dikkatlice izleyenleri ne gibi korkular bekliyor? 2022 yapımı ürkütücü ve beklenmedik Barbar filminin yönetmeni geri döndü ve aradan geçen yıllarda bazı güzel dersler çıkardı. Cregger, kamerası ve hikayesiyle bizi, bir sonraki dehşet verici görüntüye yakalanmadan önce kendimizi bırakmamızı sağlayacak kadar komik şakalarla dolu, bolca korku dolu bir başka tüyler ürpertici yere sürüklüyor. Weapons, komedi ve korku arasında bir alanda faaliyet gösterir. Bazen dünyanın şovunu ve Evil Dead gibi büyük bir etki yaratırken, bazen de Piranha 3D'de veya Chucky'nin gelini gibi yıkıma yol açar. İyi bir orta yol bulmanın anahtarı açıktır. Başlığınıza "ölü" kelimesini ekleyin. Ancak filminizin başka bir başlıkla adlandırılması gerekiyorsa, Weapons'tan bir sayfa alın ve esprilerin güçlü ama kısa ve yetersiz olduğundan emin olun. Weapons, gerçek dünyadaki korkutucu trajedilere işaret ediyor ancak yeterince ileri gitmiyor. Elbette gerilimi azaltan mizahanları olsa da Weapons asla bir korku filmi olmaktan çıkmıyor. Ormandaki kulübeden ziyade çığlığa benziyor. Tüm karşılaştırmalara rağmen Weapons tekil bir film. Sessiz bir kasabada, gece saat 02:17'de 17 çocuk aniden ortadan kayboluyor. Olanlara dair tek ipucu, kapı zili güvenlik sistemleri tarafından çekilen videolardan geliyor. Taneli ve sessiz kayıtlar, çocukların evlerinden çıkıp ormana doğru kaçtıklarını, kollarını sanki ilk uçuşlarında bir inanç sıçrayışı yapmaya hazır kuşlar gibi açmış halde olduklarını gösteriyor. Akıllıca bir hamle, ev sakinlerini ev dışındaki tehditlerden korumak için tasarlanmış, her yerde bulunan kameralar, küçücük korumaları kadrajdan kaçarken çaresizce izlemekten başka bir şey yapamaz. Tüm çitlerimiz, kapılarımız, kameralarımız ve diğer güvenlik önlemlerimize rağmen çocuklarımızı korumak için bir şey yapabilir miyiz? Bu, Weapons'da sessizce ama biraz fazla sessizce dolaşan bir fikir. Cregger'ın her ortamda korku yaratma konusundaki olağanüstü yeteneğine rağmen, en rahatsız edici şey dışarıda kayıp sınıf arkadaşlar için süslenmiş bir anıtla, boş bir sınıfta oturan yalnız bir çocuğun görüntüsüdür. Çarpıcı derecede dehşet verici ve aynı zamanda yürek parçalayıcı derecede tanıdık bir görüntü. Bu uğursuz metafor, daha sonra kayıp çocuklardan birinin evinin üzerindeki bulutların arasından devasa bir saldırı tüfeğinin yavaşça belirmesiyle vurgulanıyor. Cregger, filmin geri kalanında okul şiddetini bu kadar doğrudan ele almıyor. Onun yerine etkili korkutmalara ve çocukların nereye gittiğine dair gizeme odaklanmayı tercih ediyor ve bu da oldukça rahatsız edici bir ağ olduğunu kanıtlıyor. Weapons, hikayesini uykulu kasabanın farklı sakinlerini konu alan kısa öyküler halinde anlatıyor. Her öykü, bir başlık kartı ve karakterin adıyla yaklaşık aynı zaman noktasından başlayarak ancak önemli bir olay dışında sunuluyor. Sonraki bir bölüm, hikayeler çarpıcı bir çarpışma ile çarpışana kadar bir öncekinin etrafında örülüyor. Bu, mahalleyi renklendirmenin iyi bir yolu ve Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams ve Benedict Wong'dan oluşan mükemmel kadroya kaderleriyle yüzleşmeden önce onlara önemsememizi sağlamak iyi bir şans. Weapons, gerçekten şaşırtıcı korkular ve mükemmel lider performansları sunuyor. Brolin ve Garner, Justin Gandy ve Archer Graff rollerindeki görünürdeki yıldızlar. Archer, kayıp çocuklardan birinin yaslı babası ve Justin, tüm kasabanın apaçık şüphe ve öfkeyle baktığı okul öğretmenleriydi. O gece ortadan kaybolmayan tek çocuk, Kerry Christopher'ın yürek burkan bir çekingenlikle canlandırdığı Alex Lilly. Justin ve Archer, bazı heyecan verici sahnelerde barışma fırsatı bulsalar da hikayenin onların hikayesi olduğunu hiç hissetmedim. Bunun yerine Weapons, daha çok Alex'in filmi ve herhangi bir değişime uğrayan tek karakter o gibi görünüyor. Weapons daha çok Alex'in filmi ve herhangi bir değişim geçiren tek karakter o. Justin ve Archer'ın sorunlarını duyuyor ve görüyoruz. Biri sorunlu bir alkolik, diğeri ise karısına veda bile edemeyecek kadar yaslı ama ikisi de sonunda barışmış hissetmiyor. Weapons'taki bölümler bizi karakterlerimizden biraz fazla uzaklaştırıyor ve Archer ve Justin'in daha fazla Scooby-Doo'su olmasını isterdim. Üzgün ve kafası karışık yaşlı babayla, üzgün ve kafası karışık genç eğitimci, eğlenceli bir çift oluşturuyor. Bunun yerine karşımıza çıkan şey yine oldukça harika ve oldukça kanlı. Weapons'a boşuna denmemiş. Cregger'ın kamerası, çalışma odasındaki bir dehşetten kaçmak için robotik bir şekilde odaların etrafında dönüyor ve mutfakta bir başkasıyla karşılaşıyor. Weapons'daki kovalamacı sahnelerinin çoğunda harika bir şekilde sergilenen çılgın, kinetik bir enerji var. Masa ayaklarının altından ve ortak banyolardan geçiyoruz. Sanki ebelemece oynayan çocuklar gibiyiz ve o olmak istemezsiniz.